Bugünkü düzende Suudi Arabistan ve petrol satan Arap ülkelerinin elinde ciddi bir güç vardır. ABD'ye dur diyecek olan bunlar mıdır derseniz tabii ki değiller. Onlar da bu kirli düzenin bir parçasıdırlar. Yani bazı Arap yönetimleri küresel güçlerle menfaat ilişkisi içerisindedir. Peki bu ilişki sekteye uğrarsa ne olur? Onu inceleyeceğiz. Bugünkü konjektürde belli Arap yönetimlerinin devamı ABD hegemonyasının devamına eşdeğer olmuştur. ABD hegemonyası bugün üretim üzerine değil, finans üzerine kuruludur. Yani ABD bir üretim ekonomisi değildir, bir tüketim ekonomisidir. Dünyanın en borçlu ülkesi şu anda açık ara ABD'dir. Küresel hakimiyetteki en önemli unsur dolardır. ABD hakimiyeti yani dolara bağlıdır. Dolar hakimiyeti yoksa ABD hakimiyeti de yoktur. Doların hakimiyeti 2. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods Anlaşması ile olmuştur. 1944'te imzalanan anlaşmayla dolar altının yerini almıştır. Bu anlaşmayla dolar tüm dünyada rezerv para birimi olarak kabul edilmiştir. Tüm para birimlerinin değeri dolara bağlanmıştır. Para birimlerinin değerleri Merkez Bankası'nda tuttukları rezerv dolar kadar sayılmıştır. Antlaşmaya göre 1 ons altın 35 dolar sayılacaktı. ABD elindeki altın kadar dolar basabilecekti. Elindeki doları ABD'ye getiren ülkeler ABD'den istediklerinde altın alabileceklerdi. İşler 1971'e kadar böyle gitti. 71'de Başkan Nixon anlaşmadan çıktı. Dolar basımındaki sınırlamayı reddetti. Bunun üzerine dünyada dedolarizasyon yani dolardan çıkış başladı. Dolardan çıkışın önüne geçmek isteyen ABD, Suudi Arabistan'la anlaşarak petrodolar sistemini kurdu. Dönem Arap-İsrail çatışmaları dönemiydi. Petrodolar anlaşmasına göre Suudi Arabistan petrolü sadece dolarla satacaktı. Arapların petrol gelirleri ABD bankalarında tutulacaktı. ABD ise Araplara silah satacaktı. Petrodolar anlaşmasına diğer petrol satan Arap devletleri de uydular. Petrol sadece dolarla satılacak olunca dolardan çıkışın önüne geçilmiş oldu. Böylece ABD doların tahtını sarsmadan sınırsız dolar basma yetkisine sahip oldu. Bugünden bugüne ABD durmadan dolar bastı. Son 5 yılda dahi tedavüldeki dolar miktarı 5 yıl öncesine göre 5'e katlandı. Ve nihayetinde bugün Amerikan ekonomisi ve hatta dünya ekonomisi bir balon durumundadır. Doların tahtının sallanması bu balona batırılacak bir iğne etkisi yapacaktır. Yani doların geçerliliği olmazsa ABD olmaz. Hızlı bir dolardan çıkış sonrası ABD iflasını açıklar, borçlarını ödeyemez. Bunu birçok ekonomist söylemektedir. Sonuç olarak ABD'nin dolarını ayakta tutan petrodolar sistemidir. Yani başta Suud olmak üzere sözde Müslüman petrol satan Arap ülkeleridir. Bunlar bugün toplanıp deseler ki biz bundan böyle petrol satarken dolar kabul etmiyoruz. Bu zincirleme bir kriz etkisi ve kuvvetli bir dolardan çıkış oluşturacaktır. 10 yıllardır doların şamarını yiyen dünya hızla dolarsızlaşmaya gidecektir. Dünya genelinde dolar miktarı çok yüksek olduğu için bu hareket onu tuvalet kağıdından daha değersiz yapabilir. Yani daha önce de belirttiğimiz gibi doların geçerliliğinin olmadığı yerde ABD'nin dağılması kaçınılmazdır. Böylece anlıyoruz ki Arap yönetimleri ABD'yi sallayacak güce muktedirdirler. Ama gel gör ki bunu yaparlar mı dersek siz de cevabı biliyorsunuz ki yapmazlar. Nihayetinde onları oraya kral yapan da orada tutan da küresel hegemonyadır. Üstelik Arapların trilyonlarca dolar parası da ABD bankalarındadır. Yani ABD batarsa Arapların parası da batacaktır. İçlerinden birinin başına bir şey gelmesi maalesef ki iki tarafın da işine gelmez. Bunu şuradan da anlayın ki Arap Baharı Orta Doğu'yu kasıp kavururken petrol satan Arapların kapısına dahi uğramamıştır. İşin sonunda bu çarka nasıl çomak sokulur derseniz şu ilginç tablo çıkar karşımıza. İsrail zalimdir. Arkasında ABD vardır. ABD'yi dolar ayakta tutar. Doları petrodolar sistemi ayakta tutar. Yani Araplar ABD'yi ayakta tutar. Dolayısıyla küresel zulümlerin arkasında Arap yönetimleri de vardır.
Velhasıl düz mantıkla şunu dersek yanlış olmaz. Arap yönetimleri Filistin zulmünün karşısında değil, arkasındadır diyelim ve gerisini sizin takdirinize bırakalım. Kalın sağlıcakla. Videoyu faydalı bulduysanız daha çok kişiye ulaşması için destek olabilirsiniz.